Merhaba çocukluğum, merhaba Miyam, merhaba sevgili seyirciler. Bir yarış oyunu düşünün ki Underground 1 ve 2'nin üzerine koyup onları daha cilalı bir hale getirip bu efsanelerin yanında bir efsane olsun. Altın Üçleme'nin son oyunuyla baş başayız efendim. İyi seyirler dileyip Vanilla Plus moduyla oyunu oynayıp bitirdiğimi ve videoyu izlemeseniz bile sonuna kadar açık tutarak bana destek verebilirsiniz dedikten sonra hikayeyle incelemeye giriş yapıyorum. O ikonik BMW M3 GTR aracımızla hayali bir sahil şehri olan Rockport'a giriş yapmamızla başlıyor hikayemiz. Amacımız şehirdeki illegal sokak yarışlarında adımızı duyurmaktır. Şehre adım atar atmaz Rockport'un en belalı ve en narsist polisi olan Çavuş Cross ile karşı karşıya geliriz. Cross arabamıza el koymakla tehdit eder ancak tam o sırada acil bir polis telsizi anonsu gelince bizi serbest bırakmak zorunda kalır. Kısa süre sonra şehirdeki yarışçıların toplandığı kara listede yani Blacklist'te yükselmeye çalışan Mia Townsend adında gizemli bir kadınla tanışırız. Mia bize rehberlik ederken Blacklist'in 15. sırasında yer alan kibirli yarışçı Clarence Callahan artık nasıl okunuyorsa. Yani namı değer Razor'la yollarımız kesişir. Razor ile arabasına iddialı bir yarışa gireriz. Ancak yarış başlamadan önce Razor ve adamları Wolverine bizim M3 GTR'ın motoruna sabotaj yaparlar. Yağ borusunu gevşetirler. Yarışın ortasında araba arıza yapar ve durur. Razor yarışı kazanır. Canımızdan çok sevdiğimiz M3 GTR'ımıza el koyar. Tam o sırada polis baskını gerçekleşir. Altımızda araba olmadığı için kaçamayız ve Çavuş Cross tarafından tutuklanırız. Bir süre sonra polisler hakkımızda yeterli delil olmadığı için bizi serbest bırakır. Hapishane çıkışında bizi Mia karşılar ve acı gerçeği anlatır. Razor arabamızı kullanarak Blacklist'te hızlı yükselmiş ve Rockport'un en çok aranan yarışçısı olmuştur. Yani Most Wanted ismini buradan alıyor. Mia bize kalacak bir garaj ayarlar ve sıfırdan başlayabilmemiz için ilk arabamızı almamıza yardım eder. Artık tek bir amacımız vardır. Blacklist'teki 15 yarışçıyı tek tek yenerek zirveye çıkmak ve arabamızı geri almak. Kurallar basittir. Bir üstteki yarışçıyla kapışabilmek için önce şehirdeki yarışları kazanmalı, polisle kovalamacalara girerek aranma puanı yani bounty toplamalı ve Doritos çubuğunu şaka bir yana polisin radarlarına takılarak belirli görevleri tamamlamalısınız. Biz Blacklist basamaklarını birer birer tırmanıp alt ettikçe Rockport Polis Departmanı ve özellikle Çavuş Cross bize daha da kafayı takar. Kovalamacaların dozajı artar, peşimize helikopterler, federal ajanlar ve barikatlar kurulur. Bu süreçte Mia bize polis telsizini dinleyerek tüyolar verirken Rogue adındaki eski bir Blacklist yarışçısı da Razor ve ekibinin arkamızdan çevirdiği dolaplar konusunda bizi uyarır. Nihayet Blacklist'in bir numarası olan Razor ile hesaplaşma vakti gelir. Razor'ı kendi evinde zorlu yarışlar serisinde mağlup ederiz. Yarışı kaybettiği için çılgına dönen Razor, arabamızın anahtarını vermeyi reddeder ve olay çıkartır. Tam o sırada Mia araya girer. Canım aşkım bir tane. Razor'ı yere serer ve anahtarları elinden alır. Razor'ın adamları Mia'nın üzerine yürürken Mia ceketini açar ve Memento Şaka gizli rozetini gösterir. Mia aslında Rockport Polis Departmanı adına çalışan gizli bir ajandır. Tüm bu seri boyunca illegal yarış şebekesini çökertmek için içeriden istihbarat toplamıştır. Mia Razor'ı tutuklatır ama anahtarları bize doğru fırlattığı için M3 GTR'ımıza atlayıp kaçmayı başarırız. Aldatıldığını ve en büyük avını elinden kaçırdığını anlayan Çavuş Cross öfkeden kudurur. Telsisteki tüm şehre o ikonik anonsu geçer. Tüm birimler, o adamı istiyorum. Şehirdeki her arabayı peşine takın. Bring me everyone, everything. Rockport'taki her bir polis arabası peşimizdedir. Mia bizi arayarak artık şehirde saklanabileceğimiz hiçbir güvenli ev kalmadığını, tek çaremizin şehrin sınırındaki yapım aşamasında olan eski köprüden atlayarak şehirden tamamen kaçmak olduğunu söyler. Peşimizde onlarca polis arabasıyla son sürat köprüye doğru süreriz. Yolun sonundaki bariyerleri kırıp tamamlanmamış köprü boşluğundan M3 GTR ile muazzam bir atlayış gerçekleştirerek Rockport sınırlarının dışına özgürlüğe uçarız. Köprünün diğer tarafında kalan Çavuş Cross ve polisler arkamızdan sadece baka kalırlar. Biz Rockport'un en çok aranan yarışçısı olarak eyalet sınırını geçip gözden kaybolurken hikaye son bulur. Yarış oyunlarında olabilecek en iyi hikayelerden biri ama böyle olmasının esas sebebi Underground 1 ve 2'den gelen Blacklist'e benzer bir muhabbetin olması. O oyundan eksiklikleri bula bula kapata Most Wanted'ın hikayesini ortaya çıkardılar. Eğer bu hikayeyi ben yazmış olsaydım sadece bu Razor'ın yaptığı pisliği daha detaylandırırdım. Birkaç basit ara sahneyle yedirmek yerine ama sonuçta bir yarış oyunu olduğu için bunu görmeye gerek yok. Ve zaten hikaye de çok iyi. Geldik zurnanın zırt dediği yere. Yani oynanışa. Most Wanted'da amaç net. Blacklist'teki 15 adamı tek tek istavrit kılçığı gibi ayıklayıp zirveye çıkmak. Ama öyle kafanıza göre aç kapıyı Razor aras kargo diyemiyorsunuz maalesef. EA Games buraya adeta bir çile mekaniği koymuş. Yanlış anlaşılmasın, Blacklist çile değil. Yükselmek için yaptığımız bazı şeyler çile. Bir Blacklist üyesinin karşısına çıkabilmek için adamın sizden istediği 3 tane kutsal şart var. İlki yarış galibiyetinizin olması. Adam kaç tane yarış kazanmanızı istiyorsa o kadar yarış kazanmalısınız. İkinci milestones yani polis görevleri. Polisle bilerek
kapışıp 5 barikat yaracaksın, radardan 250 kilometre hızla geçeceksin gibi fantezileri tamamlayacaksınız. Üçüncüsü bounty yani aranma puanları. Rockport polisini ne kadar kök söktürürseniz o kadar puan alıyorsunuz. Heriflerin sizle yarışmak için istediği bir bounty barajı var. O barajı geçene kadar polisle akraba oluyorsunuz resmen. Bu fantezileri tamamlarken de ucuna gelmişken ya baştan yapmak durumunda kalabilirsiniz ya da ucu ucuna kurtulabilirsiniz. Size en çok burada sürdürtecek oyun. 10-15 dakika boyunca polis sizi hız kesmeden kovalayabilir. Bunları yapıp Blacklist'teki rakibinizi yendiniz mi? Yarış bitince önünüze 6 tane kapalı kart geliyor. İşte o an çok büyük bir stres ve adrenalin patlaması yaşıyorsunuz. Eğer şansınız varsa Pink Slip kartını bulup az önce tokatladığınız adamın modifiyeli arabasına çöküp yolunuza devam edebiliyorsunuz. Bu kartı tutturunca gelen o rahatlama hissini bugün hiçbir psikolog veremez efendim. Fakat tutturamayınca da yapımcı ekibi bir şeyler tutturasınız gelmiyor değil. Oyun 21 senelik olduğu için artık bir sürü Pink Slip nasıl alınır videosu bulunuyor. YouTube'dan çok rahatlıkla bulabilirsiniz. Oyunun asıl olayı yarışlar değil. O arkamızdan hiç eksilmeyen dostlarımız. Oyunda arabanız ne kadar dikkat çektiğini gösteren 1'den 5'e ve oyunun sonunda 6'ya kadar uzanan Heat yani aranma seviyeleri var. İlk seviyelerde tatlı tatlı arkamızdan gelen mahalle polisleri, seviye 3 ve 4'e geldiğinizde yerini psikopatlara bırakıyor. Hele o 4. seviyede yola attıkları o spike strip denilen yani dikenli tuzaklar yok mu? O dikene bir basarsanız lastikleriniz patlıyor ve anında basit ekranıyla baş başa kalıyorsunuz. 5. seviyede ise Çavuş Cross ve siyah korvetli federal ajanlar devreye giriyor ki adamlar sizi yakalamak için kendi canlarını hiçe sayıyorlar resmen. Üstüne son sürat kafa kafaya girmek için süren o devasa SUV'leri ilk gördüğünüzde ufak bir panik atak geçirmeniz işten bile değil. Son defa gördüğünüzde de işten bile olmuyor haberiniz olsun. Fakat kocaman bir şekilde fakat. Eğer yüksek seviyeli polisleri egale ederseniz çok yüksek miktarda bounty kazanıyorsunuz. Ve Blacklist'teki challenge'lar için bounty kasma derdinizi bitirebilir duruma gelebiliyorsunuz. Ancak bayağı zorlar gerçekten. Peki bu kadar manyak polisten nasıl kurtulacağız? Tabii ki haritayı akıllıca kullanarak. Oyunda üçgen simgesiyle gösterilen Pursuit Breakers yani takip kırıcıları var. Son sürat giderken bir benzin istasyonunun altından geçiyorsunuz ve çatıyı arkanızdan ordu gibi gelen polis arabalarının üstüne yıkıyorsunuz. Ortaya çıkan o patlama ve enkaz efekti resmen ruhu dinlendiriyor. Saklanmayı da es geçmememiz lazım. Polisin görüşünden çıktığınız an o canavliyle haritadaki koyu mavi renkli hiding spots yani saklanma noktalarını aramaya başlıyorsunuz. Bir tur dorsesinin arkası, bir arka bahçe, bir binanın alt geçidi, o daracık yerlere arabanızı attığınızda polis arabalarının yanınızdaki caddeden vın vın geçişini izlerken kalbinizin ritmini değiştiren şey bu haritanın dikey ve yatay o muazzam saklanma tasarımıdır. Tabi bir de oyun tarihinin en iyi mekaniklerinden biri olan Speed Breaker var. Tek tuşla zamanı yavaşlatabiliyorsunuz. Araba bir anda da ağırlaşıyor ve o 300 km hıza dönemeyeceğiniz dar virajları jilet gibi dönüyorsunuz. Ya da önünüze kurulan polis barikatının en zayıf noktasından tam o yavaş çekimde bodoslama dalıp barikatı un ufak ediyorsunuz. Ayrıca fazla zıplamamanız gereken bir tümsekten zıplamak zorundaysanız da zamanlamayı tutturarak yola yapışıp gidebiliyorsunuz. Peki yakalanınca ne oluyor? İşte burası çok acımasız. Öyle yakalandım hadi baştan yok. Polis sizi sıkıştırıp durduğunda büyük bir para cezası kilitliyor başta. Yetmiyor. Arabanıza bir impound strike yani el koyma çentiği atılıyor. Eğer bir araba 3 kez yakalanırsa polis o arabaya tamamen el koyuyor ve altınızdan alıyor. Paranız yoksa oyuna sıfır dımdızlak bir arabayla devam etmek zorunda kalıyorsunuz ki bu da bu oyunu oynayan bazı oyuncuların çocukken hüngür hüngür ağlayarak oyuna restart atma sebebiydi. Restart da restart diyor. Neyse. Modifiye kısmı Underground kadar derin bir kuyu olmasa da gayet tatminkar. Motoru, turboyu nasıl köklüyoruz ama burada bir de görsel modifiyenin mantığı var. Bir arabayla çok polisten kaçarsanız o arabanın heat seviyesi tavan yapıyor. Polisi kandırmak için garaja gidip arabanın rengini, gövde kitini falan değiştirin ki bu araba değilmiş desin. Most Wanted'ın sürüş fizikleri ne çok simülasyon ne de çok basit bir arcade. Arabanın o ağırlığını, virajda arkasını bırakışını ve nitroya bastığınızda ekranın bulanıklaşmasıyla gelen o hız hissini bugün bile çoğu yarış oyunu beceremiyor. Oyunu gerçekmiş gibi hissetmek istiyorsanız sayıcı kilometreden mile çevirin. Eğer 200 küsür millere çıkarsanız oyunun bir gerçekçiliği olsun. Hani mili kilometre gibi görmeniz açısından söylüyorum. Bunu da aradan çıkarttıktan sonra derinleştirme kısmına geçelim biraz. Arabanızı direkt olarak sağa sola kırabilirsiniz. Vanilla Plus modunu kurarsanız eğer input lag'ı tamamen ortadan kaldırıyor ve resmen arabanın kendisi oluyorsunuz. Diyorsanız ki yok ben kurmayacağım bu modu. Sıkıntı değil. Oyundaki algılama süresi yine çok iyi. Input lag'ı hissetmek ile hissetmemek arasında gidip geliyorsunuz öyle diyeyim. Viraj almak isterseniz dıştan içe en küçük yarıçapla manuel vites kullanarak yüksek devirde hızlı bir şekilde virajı almak. İşte o tatmin olma hissini en çok bu oyunda alacaksınız. Önceki iki oyunda oynanış için ne düşünüyorsanız iyi olmuş diye. Neredeyse bu oyunda hepsi düzeltilip önümüze konmuş. Benim de Need for Speed'ler arasında oynanış bakımından en sevdiğim oyundur kendisi. Hele o motor sesleri. Oyunun ses dizaynı bile bu oyunu belli bir süre oynatabilecek bir konumda. Underground serisinde gecenin karanlığında neon ışıkların altında mükemmel bir yarış atmosferinde bizi oynatıyordu hatırlıyorsanız. Ama Most Wanted bizi o klostrofobik tünellerden çıkarıp Rockport City adında o meşhur
meşhur kirli sarı sepya filtresiyle yıkanmış devasa bir açık dünyaya bıraktı. Rockport öyle rastgele assetleri yan yana koyup hadi burada yarışın demiyor. Burası sokak yarışçısı mantığıyla, yani hıza, adrenaline ve polisle kedi fare oyununa hizmet etmesi için ilmek ilmek işlenmiş bir başyapıt. Şehir temel olarak birbirine bağlanan 3 ana bölgeden oluşuyor ve her bölgenin havası bambaşka. Rosewood oyuna ilk başladığımız ağaçlıklı yolları, tatlı banliyö evleri ve geniş caddeler olan bir yer. Tam burada ne güzel pazar sürüşü yapılır diyeceğiniz cinsten ama polislerin arkamızdan ayrılmadığı yeşillik bir bölge ayrıca. Greypoint sanayinin gözbebeği. Dumanı tüten fabrikaların, limanların ve kömür depolarının olduğu o endüstriyel bölge. Dar dönüşleri ve arabaların arasından makas ata ata geçtiğimiz o tekinsiz yollarıyla ünlüdür. Downtown şehrin göbeği, devasa gökdelenlerin yükseldiği dik açılı virajların ve gölgelik dar sokakların olduğu o klostrofobik merkez. Her birinin oynanışınıza etki etmesi başlı başına bir olayken bunları 2005 yılında dizayn etmesi ayrı bir olay. Diyeceksiniz Underground 2 de böyle yapmıştı diye, hatta biri bile böyle yapmıştı diye. Haklısınız ama şu var, ikisi de Most Wanted kadar eğlenceli değiller. İyiler, hatta çok eğlenceliler ama Most Wanted bir kademe daha üste çıkarıyor olayı. Bu haritayı benim gözümde oyun tarihinin en iyilerinden biri yapan şey ne biliyor musunuz? Kovalamacı yolları ile yarış yollarının mükemmel geometrisi. Gerçekten mimari bir deha bu harita. Hele o sahil yolundaki yat limanı veya otobanlar, arkadaşlar o otobana çıkıp haritayı saat yönünde turlayarak polisle 45 dakika hayatta kalma mücadelesi vermeyen bizden değildir. Otobanda turlamayan oyuncu, otobanın ortasındaki o beton bariyerler, gişeler hep birer kaçış stratejisi olarak tasarlanmış ve polisleri bunlarla buluşturduğunuzda aldığınız zevk paha biçilmez oluyor. Emin olabilirsiniz. Ve büyük ihtimalle çoktan olmuşsunuzdur da. Uzun lafın kısası Rockport City bize yaşayan cıvıl cıvıl bir şehir hissi vermiyor belki. Zaten öyle bir amacı da yok. Burası her virajıyla, her kestirmesiyle ve o yapım aşamasındaki efsanevi final köprüsüyle, Old Bridge ile yarış oyunları dünyasında tasarlanmış en işlevsel, en ikonik haritalardan biri. Bugün bile çoğu oyuncu haritanın her sokağını gözü kapalı ezbere dönebilir. Yeni eklenen yarışları hemencecik açıklayayım. Toolboot'lar, yani zamana karşı yarışlar eklendi. Otobanlardaki kişiler arasında süre bitmeden geçmeye çalıştığınız tek tabanca yarış modlarıdır. Speed Trap'lerse parkur üzerindeki radarların önünden en yüksek hızla geçmeye çalıştığınız moddur. Bitiş çizgisini birinci olarak geçmek yetmiyor. Radarlardaki toplam hızının rakiplerden yüksek olması gerekiyor. Bir tane de oyundan çıkarılmış olan yarış modumuz var. O da driftler. Oyunda da özel ayarlamalar yapmazsanız eğer neredeyse hiçbir zaman drift atamıyorsunuz bu yüzden. Yarış haritaları size her seferinde tamamen sıfırdan yapılmış yeni bir dünya sunmuyor. Yalan yok. Her yarışta ben bu caddeyi biliyorum diyorsunuz. Fakat o caddenin yarışa dahil edilme şekli, virajın arkasına konan bir tümsek, pistin otoyolla birleştiği o dar kör nokta veya kestirmelerin yerleşimi sayesinde her yarış pisti size bambaşka bir sürüş dinamiği ve zorluk derecesi sunuyor. Aynı yolu tersten koşturduklarında bile o virajın açısı değiştiği için bambaşka bir pistte yarışıyormuş gibi hissettirmeyi başarıyor. Yarışırken asla baymıyor. En gaza getiren ve kulakların pasını sinen kısma, müziklere geliyorum. EA Games Underground serisiyle başlattığı o muazzam müzik küratörlüğünü Most Wanted'da adeta arşa çıkarmış. Oyunu sadece oynamıyorsunuz. O müzik listesi ruhunuzu öyle bir işliyor ki kendinizi caddede 100-150 mille giderken ayaklarınızı yere vura vura ritim tutarken bulabiliyorsunuz. Most Wanted'ın müzik felsefesi çok net. Katıksız adrenalin ve isyan. Underground'daki gibi o saf hip hop ve sokak yarışı havası yerini burada Rockport'un o gri, paslı ve endüstriyel atmosferine cuk oturan sert nu metal, hard rock ve endüstriyel elektronik tarzıyla kulak orgazmı yaratacak tınılara bırakmış. Most Wanted'ın müzikleri sadece arkada çalsın diye konulmuş birer dolgu malzemesi değil. Bu oyunun motor seslerinden sonraki en büyük karakteri, sizi o blacklist'in zirvesine çıkartan asıl yakıttır. Bugün bile Spotify'da açıp dinlediğinizde gözünüzün önüne o sarı filtreli Rockport caddeleri geliyorsa EA Games bu işi gerçekten kıvırmış demektir. Müziklere ayrı ayrı girersem buraya bir ekstradan 700-800 kelime gidecek. O yüzden gerek yok. Hepsi mükemmel. Hepsi kendini dinleten müzikler deyip uçuyorum efendim. Bu oyunun insanın klavyesini veya gamepad'ini kırdırma noktasına getiren, saç baş yoldurtan ama bir o kadar da kendine bağımlı eden o meşhur saçmalığına, zorluk ve yapay zeka konusuna geçiyorum. Most Wanted'ın yapay zekasını tek bir kelimeyle özetlemek gerekirse o kelime kesinlikle acımasız olurdu. EA Games bu oyuna özel öyle bir yapay zeka koymuş ki karşınızdakiler bilgisayar programı değil, resmen sizin ekmeğinize taş koymaya yemin etmiş profesyonel tetikçiler ve bu işin arkasında oyun dünyasının en çok nefret edilen, en çok sövdüren o gizli illeti yatıyor. Rubber banding mekaniği. Düşünün ki altınızdaki arabaya tüm Junkman parçalarını taktınız. Kusursuz bir sürüş sergiliyorsunuz. Arkadaki blacklist adamına 15 saniye fark atmışsınız ve düzlükte 350 ile gidiyorsunuz diyelim. Kafanızı dikiz aynasına çevirdiğinizi görüyorsunuz ki o da ne? Herif arkadan ışık hızıyla gelip sizi solluyor. İşte buna oyun jargonunda rubber banding deniyor efendim. Oyun siz ne kadar iyi oynarsanız oynayın, aradaki rekabet bitmesin ve heyecan kaçmasın diye arkadaki yapay zekaya görünmez bir roket takıyor. Bu durum bazen inanılmaz adaletsiz hissettirse de yarışı son saniyeye kadar pür dikkat oynamanızı sağlıyor. Yapay olarak sağlıyor, onu da eklemem lazım. Yapay zeka virajları jilet gibi
gibi dönüyor. Bunu Earl yarışında iyice görebiliyoruz ki herkesin diline pelesenk oldu artık bu Earl. Sizin hata yapmanızı bekliyor ve siz en ufak bir sivil arabaya sürttüğünüz an yanınızdan vın diye geçip gidiyor. Hatta bazen hata yapmanıza bile gerek kalmıyor. Yani bu oyunda ben farkı açtım, rahat rahat bitireyim diye bir dünya yok. Son metreye kadar terleyeceksiniz. Bosslara gelirsem, her bir Blacklist üyesinin kendine has bir kişiliği var. Ve bu karakterler sürüş tarzlarına da yansımış. Her boss ile yarışmadan önce bir telefon konuşması veya kısa bir cutscene oluyor. Sizi küçümserler, arabanızla dalga geçerler. Özellikle Razor'ın o yılışık gülüşü yok mu? Sırf o gülüşü bozmak ve finaldeki gibi aşağıya yatmasını izlemek için reenkarnasyonu bulur. Farklı gondik varyasyonlarından kolaj çıkarırım tipine muz kabuğu fırlattığıma. Neyse, oyun 15'ten 1'e doğru giderken bosslar sadece daha iyi arabalar almıyor. Aynı zamanda daha kirli yarışmaya başlıyorlar. 15. sıradaki Sony bir çocuk oyuncağı gibi geçerken 3. sıraya geldiğinizde rakibinizin sizi yarışın ortasında yoldan çıkartmak için elinden geleni yaptığını görüyorsunuz. Normalde öyle girmeyecektim. Zaten oynadığım zamanlarda çok kötü. Fakat artık herkes nasıl bir illet olduğunu bildiği için ben de ufaktan gireyim. Earl ile kapışmaya gittiğinizde oyunun o bahsettiğimiz acımasız rubber banding mekaniği adeta mutasyona uğruyor. Hele o meşhur Camden Beach sahil yolundaki sprint yarışı yok mu? O yarış bu oyunu oynayan neslin ortak travmasıdır. Siz kusursuz sürmüşsünüzdür, kusursuz vites atmışsınızdır, virajı jilet gibi almışsınızdır ve Earl'le 5-10 saniye fark atmışsınızdır. Yarışın son düzlüğüne yani sahil şeridine girildiğinde bu adam arkadan sanki NOS değil de uzay mekiği motoru ateşlemiş gibi gelir. 4 çeker arabası da verdiği avantajlı ama esasında oyunun Ouroborosluğuyla Resident Evil 5 incelememi izleyenler anladı espriyi. Sizin 70 mille ucu ucuna aldığınız virajları herif 100-150 mille tren rayındaymış gibi döner. O son düzlükte yanınızdan bir rüzgar gibi geçip yarışı bitirişini izlerken klavyeyi veya gamepad'i ortadan ikiye ayırmak işten bile değildir. Sözün özü Need for Speed Most Wanted aradan geçen 21 yıla değişen grafik motorlarını ve sayısız yeni nesil yarış oyununa rağmen neden hala tahtından indirilemiyor şimdi daha iyi anlıyoruz. O paslı sonbahar atmosferi, kulakların pasını silen nu metal tınıları, polislerin o akıl almaz yapay zekası, Earl gibi travma yaşatan bossları ve tabii ki o ikonik M3 GTR ile bu oyun sadece bir yarış oyunu değil, bir dönemin çocuklarının ve gençlerinin saf adrenalin deposuydu. EA Games o dönem öyle bir formül tutturmuş ki Rockport caddelerine fırladığımızda aynı heyecanla gaza basabiliyoruz. Yarış oyunları tarihi çok kral gördü ama tacı ve altındaki arabayı sonuna kadar hak eden tek bir en çok aranan var. O da Most Wanted. Sağa sola kıran tekerlerinize zeval gelmesin. Önümüzdeki incelemelerde görüşmek üzere. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı, beğenmediyseniz de canınız sağ olsun ama yine de abone olmayı unutmayın. Bana destek olmak isterseniz bunları yaparken ekstra olarak videoları sonuna kadar izleyebilirsiniz. Arkada açıkta kalabilir, fark etmez. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler dilerim efendim.